Merhaba arkadaşlar. Bu videodaki amacımız uzak lokasyonda bulunan analog input giriş modüllerinden veriyi okuyarak bilgisayara aktarmak. Bu işlemi Ethernet port üzerinden gerçekleştirmek ve SCADA sistemine entegre etmek istiyoruz. Projemizde bir adet Ethernet Gateway kullanıyoruz. Uzak lokasyondaki değerleri okumak ve yazmak için. 2 adet de genişleme modülü kullanıyoruz. Genişleme modüllerinden birincisine 0-10 volt uygulayacağız. O değeri okuyacağız. İkinci modülümüze ise bir adet sensör bağladık. PT100 bağladık. O değeri okuyup yine uzak lokasyondan bilgisayar üzerinden Modbus Pool üzerinden okuma uygulaması yapacağız. Şu an hali hazırda çalışan projemiz üzerinde PT100 ısıttığımızda HMI üzerinde ve PC'mizin üzerinde sıcaklık değerinin arttığını görmemiz gerekir. Şöyle buradan simülasyonu geçelim. Aynı şekilde gerilim girişimizdeki potansiyometreyi de değiştirerek buradaki tankımızın seviyesini değiştiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla şu uzak lokasyonda bulunan verileri bilgisayarımıza aktarmak istiyoruz bu projede. Bunu yapabilmek için modüllerimizi nasıl yapılandırıyoruz ve bunları nasıl okuyoruz onu birlikte görelim. Öncelikle USB kablomuzu ilk modülümüzün üzerine başlayalım. Gateway üzerine takalım. Oradan konfigürasyon işlemine başlayalım. Üzerinde enerji varken de bu işlemi gerçekleştirebiliriz. USB kablomu gateway üzerinde taktığımda açılan sayfada config.cs dosyasını tıkladık. Cihazdan oku dedik ve Hyper-to Up klasörün içerisindeki data dosyasını seçtik. Gördüğünüz gibi bu cihazımızın ID bus'ına 1 vermişiz. Bus tarafının ID'si 1 oldu. 3 farklı port var. 2 tane de üzerinde 485 bağlantı port var. 485'e 1, 485'e 2 diye. Şu kısımda modülümüzün IP adresini belirliyoruz. İlk üçünü buradan belirliyoruz yazılımda. Son haneyi ise cihazımızın üzerindeki jumper'lardan, şuradan switch'lerden belirliyoruz. Şu an 10 olarak IP'sini belirledim. Onun dışında eğer diğer portlara bir okuma yazma işlemi yapacak olursak diğer portları da amacımıza uygun dolduruyoruz. Bizim bus tarafındaki portumuza, bus portumuza 3501 verdik. 485'in Modbus portuna 1 numaralı portuna 3502 ve 485'in 2 numaralı Modbus portuna da 3503 verdik. Bu şekilde yönlendirme yapacağız şimdi. Bunun ID'sini de 1 yaptık. Bu kadar. Cihaza yaz dediğimizde direkt yine Hyper-to Up klasöründeki dosyamızı gösterdik ve birinci modülün yani gateway'imizin yapılandırmasını tamamlamış olduk. Şimdi ikinci modülümüze geçelim. Yani ikinci sıradaki modülümüzü. Kablomu yer değiştirdim. Yine config.html dosyasını açtım. Cihazdan okudum. Hyper-to Up klasöründen data dosyasını gösterdim. Gördüğünüz gibi buna da 2 numarayı vermişim. ID'sini 2 yapmışım. İlk girişini kullanacağım sadece. 0-10 volt girişini kullanacağım için 0-10 volt seçtim. Başka bir girişine herhangi bir gerilim uygulaması yapmayacağım. Ve bu değişiklikten sonra yine bunu da aynı şekilde data.txt dosyasına kaydettiğimde bunun yapılandırması da bitmiş oluyor. Ve son modülümün yapılandırmasına geçiyorum. Yine kablomu taktım son modüle. Config.html dosyasını açtım. Cihazdan oku dedim. Ve yine ilgili data dosyasını gösterdim. Haberleşme ID'sini 3 yaptım. Bunun girişine de PT100 bağladığım için PT100 seçtim. Aynı zamanda diğer 3 girişine de PT100 bağladım. Bir tanesi de boşta. Bu da sensör koptu hatası verecektir boşta bıraktığım için. Şu an sensörlerim burada görüyor. 3 adet PT100. Şu an girişlerime bağlı. Cihaza yaz dediğimde ve ilgili klasörü gösterdiğimde böylece 3 modülün yapılandırmasını da burada bitirmiş oluyorum. Artık uzaktan okuma işlemine geçebilirim. Şu an benim HMI'ımla da bağlantılı ve HMI'de bu adresler tanımlı olduğu için gördüğünüz gibi buradan kumanda ettiğimde HMI'de de bu şekilde tepki veriyor. Isıttığımda gördüğünüz gibi sıcaklık derecesi 38 noktayı koymadığım için böyle görünüyor. Bu da 0 ile 10.000 arası değişiyor seviye. Yani 0-10 volta karşılık geliyor anlamında. Gördüğünüz gibi burada çalışıyor. Şimdi USB kablomla işim bittiği için artık uzaktan okuma işlemine geçebilirim. Uzaktan okumak için gateway'imin bir Ethernet kablo, Cat5 Cat6 kablo ile
ağa bağlı olması yeterli. Şuradan da bilgisayarıma bağlı, ağa bağlı görüyorsunuz. Şimdi uzak bir noktada bulunan bilgisayarımda bu verileri okumak istiyorum. Bu verileri okuyabilmek için öncelikle PDF dosyalarını açalım buradan. İnceleyelim modüllerimizin. Buradaki iki modülü kullanacağım. Birincisi SP2004 olan modülüm şu. Diğer kullandığım modül de bu. İki modül. Farklarına bakıyoruz. Sadece sensörleri farklı görüyorsunuz. Birinin girişi PT100 destekliyor. Diğeri de gerilim akım girişini destekliyor. Biz burada bu modülde 0.10 voltu, diğerisinde ise PT100 sensörünü takarak okuma yaptık biliyorsunuz. Fakat her iki modülün de e, giriş adresi aynı olduğu için bakın buradan alıyormuşuz. Analog girişteki ortalama ölçüm değeri 40.024 ilk girişi, 25 ikinci, 26 üçüncü, 27 de dördüncü girişi. Biz 40.024'ü okumak istiyoruz. Buradaki değerleri okumak istiyoruz. Aynı şekilde yazmak istersek yine buradan gelip adreslere bakıp hangi adrese yazacaksak buradan yazıyoruz. Bir de son olarak Ethernet Gateway modülümüze bakalım. Burada da SGN4B1 Gateway modülümüzü kullanacağız. Bu iki Gateway modülde birbirinin aynısı, daha doğrusu benzeri farkları var tabii ki. Birinin IP'si üzerinden değiştirilebilirken diğerinin yazılımla değiştirilebiliyor. Ayrıca bunun üzerinde 2 adet de 485 portu ayrıca var. Yani bus portundan her ikisi de genişleyebilirken bu ekstra olarak 2 adet 485 portuna da sahip. Bizim kullandığımız modül şu an bu. Yine istersek bunun Modbus adreslerinden okuyup uzak noktadan değişiklikler yapmak mümkün olabiliyor. Şimdi gelelim amacımıza uygun yazılımla birlikte okuma yazma işlemini yapmaya. Modbus Bull benzeri bir program çalıştırdığımda buraya öncelikle yapılandırmam gerekiyor biliyorsunuz. Connection'a gidiyorum. E, Bağlantımı kestim. Connect diyorum. İlk defa bağlanacağım düşünürsek. Bağlantım Modbus TCP biliyorsunuz. Ve burada bağlantı IP adresi 192.168.0.10 olarak seçiyorum. Çünkü benim Gateway'e verdiğim IP adresi buydu biliyorsunuz. Bir de bus portuna 3501 vermiştim hatırlarsanız. Onu yazıyorum. Ve Modbus RTO seçiyorum. Bu kadar, başka seçeceğim bir şey yok. Daha doğrusu Modbus RTO seçmiyorum. Modbus TCP seçtim. Burada default'u görünüyor ama tabii şu an o kullanmıyor. Böylece şu an setup'a gidip buradan hangi cihazımdan okuma yazma yapmak istiyorsam onun ID'sini yazıyorum. Şu an ID'si 1 yazdığım ve uygula dediğim için 40.000 adresten itibaren 10 adet adresi burada bana gösteriyor. Örneğin şu an biraz önce konuştuğumuz 3501 portunu burada bana verdi. Bus'ın bus'a verdiğim port numarasını burada görüyorum. Şimdi ikinci olarak ikinci sıradaki modülümden okuma gerçekleştireyim. Bunun üzerinden seçiyorum bu bölümü. Şöyle biraz daha size yaklaştırayım. Şöyle. Buradan gidiyorum. Setup'ından IDC2 olan cihazdan okumak istiyorum diyorum. 40.020'den itibaren bana 10 adet adresi göster dediğimde 40.024'ü de kapsayacaktır. Burada bulacağız 0.10 volt değerimizi şimdi. Gidiyoruz şuradan bakıyoruz. 24 2.47 volt uyguluyormuşum. Bakınız şurada. Tabi bu 2.4 volta karşılık 2400 değeri oluşuyor. 0 ile 10.000 arası olduğu için. Bakınız şimdi aynı şekilde buradaki değişimle HMI'daki değişim aynı olduğunu görüyorsunuz. Yani uzak noktada buradaki değeri okumayı gerçekleştirdik. Diğer girişleri boşta bıraktığım için 15-16 gibi bir değer var. Eğer bunları kısa devredersem bu diğer girişlerimde 0 olarak görünecektir burada. Son olarak da 3. modülümdeki sıcaklık verisini okuyalım. Gidiyoruz yine aynı şekilde. Bir pencere daha açıyorum. Şu şekilde getirdim buraya. Şöyle görelim. Buradan da bunun üzerinden seçip pencereyi setup'ına gidiyorum. Buradan 3 numaralı ID'ye sahip cihazdan yine 40.020'den itibaren okuyacağımı söylüyorum. Uygula diyorum. Ve burada sıcaklık değerini görmem gerekir. 30.3 derece. Bakın şurası. Şurayı istersem yazabilirim. Hangisi? 30.2 derece. Şimdi ısıtalım yine PT yüzümüzü. Değişimi bilgisayarımızda da HMI'de de gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi 40 derece, 47 derece, her iki tarafta da aynı değeri görmüş oluyoruz. Şimdi bu yapılandırmayı yaptıktan sonra, bu bağlantıları yaptıktan sonra artık uzak noktada bulunan SCADA sistemimize çok kolaylıkla gateway üzerinden ilişkilendirdiğimiz giriş ve çıkışları adapte edebiliriz.
Umarım bu video çalışmalarınıza rehberlik eder. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.